Başına traksiyon takmışlar ya. Anne, sakın kimseyi suçlamayın, ben kendim atladım dedi. Telsizden anons geçti. Okan dedi kaza geçirdi. O gün çok kötüydü. Büyük bir şok. Dedim ki bütün denizdeki kumları düşünün sahildeki. Bir deniz tanesi, kum tanesi kadar bize ümit verin. Var mı? İki dünya bir araya gelse sözünüz ölmeyecek. Başla! İmkansız olduğuna inanıyorsan imkansızdır. İmkansız olduğuna inanmıyorsan zaten imkansız diye bir şey yoktur. Sen adım at yeter ki. İmkansız olmadığına dair. Okan uyumlu bir bebekti. Arkadaşlarıyla çok güzel oynar, oyunlar kurar kendi kendine. Yaramazlık yapmaz, ağlamaz. Yemeğini saatinde yer, uykusunu saatinde uyur. Büyüdükten sonra haşarı olmaya başladı. Hep böyle yaramazlıklarla geçti Okan'ın çocukluğu da. Valla çocukluğumun her evresini hatırlıyorum. Hani mahalle ortamı, bisiklete binmeler, işte ne bileyim meşe oynamalar, işte tüf tüf savaşları, işte koşturmalar falan filan, maçlar. Genelde 3-4 yaşından sonrasını hatırlıyorum abimle ilgili. Oturduğumuz semtteki bütün çocuklar abim ne yaparsa onlar peşinden giderdi. Yani bir nevi lider gibiydi o zaman. Biz Okan'la daha samimiydik. Ozan hep şey yapardık, hani bir tık geride kalırdı. Okan'la ben kumpası kurup Ozan'ın üstüne atardık. Ya ben Okan'la ikiz kardeş gibi büyüdüm, öyle söyleyeyim. Okan biraz daha böyle Didem'le Ozan'a göre daha oturaklıydı. Onun için de onu seçerdim. Yani ötekinleri annemin yanına bıraktığımda korkardım bir şey olacak diye. Okan'dan korkmazdım. Seul'de konvansiyonumuz vardı, uluslararası konvansiyon. Biz oraya gidecek diye hazırlık yapmıştık. Biletlerimiz alındı, her şey oldu ve Haziran'ın 29'unda biz İzmir'den hareket ettik. Okan'la Ozan'ı ve Didem'i ablama bıraktık Göce'ye. Orada kalsınlar, hem denize girerler hem Uğur'un yatı var. Onunla gider gelir. Okan çok istiyordu dayısının yanında olmayı. Dayımla tekne tura çıkıyordum. Keyifli geçiyor, turistler geliyor, sohbet ediyorsun, işte bir sürü insanlar falan filan. Dayıma yardımcı oluyorum, çok hoşuma gidiyor. Yüzmeyi seviyorum, denize girip çıkmayı seviyorum. Yazın ortasındasın, sıcakta ne yapacaksın evde oturup? O gün 2 teknem vardı. Bir tanesinde İngiliz futbol takımıyla koylardaki bir restoranda yemeği vardı onların. Ben ona gidecektim büyük tekneyle. Okan'a da yalvardım, dedim ki gel benimle gel. Dayı dedi bir aile var, öbür teknede gideyim, onlarla ilgileneyim dedi. Yassıca Adaları diye bir yer var Göcek'te. Fethiye Göcek'in en meşhur yerlerinden bir tanesi. Biz oraya gittik. Bir de Medcezir olayı olmuş, su çekilmiş falan. Ben tabii farkında değilim. Biz kıyıya yanaştık. Teknenin kıç tarafı oturdu yanaşacağımız yere, işte su çekilmesinden dolayı. Ondan sonra tekneyi güç bela yanaştırdık işte bir şekilde. Daha sonra ben suya atladım, yüzdüm, işte biraz gezindim falan. Tekneden ayrılamadım bugün. Yani normalde tekneyi kapatır, gemiciler tekneyi temizler, ben eve giderdim. O gün bir şey bağladı beni tekneye.
bende bir ağırlık olmaya başladı. Yani böyle bir, herhalde bu his midir nedir bilemiyorum. Onların krallarının mezarları varmış, oralara gezilecekmiş. Ben dedim girmeyeceğim içeriye. Hüseyin, iyi değilim ben dedim. Teknenin arka tarafında bir platform var. İnsanlar aşağı insin diye. Altına su kasaları koyduk biz. Hani kırılmasın falan diye. Ondan sonra o su kasaları devrilmiş. Yaşlı bayan da yukarı çıkacakmış. Ben de teknedeydim o sırada. Ona yardım etmek için balıklama suya atladım. Telsizden anonsa geçti. Okan dedi kaza geçirdi. O gün çok kötüydü. Hep beraber çok kötüydü. Acıdan daha da şiddetli bir uyuşma ve böyle hani vücudunda bir patlama gibi bir şey oldu. Uyuşma patlaması gibi. Ben ilk başta dedim ki teknedekilerden biri motoru çalıştırdı. Kollarım kesildi zannettim. Bana söylenen abimin geçirdiği kazayla ilgili işte denize atladı, bacağı mı kolu mu ne kırıldı dendi bize. Hissetmedim yani bir patlama oldu ama o patlama zaten kemiklerden gelmiş aslında. Kemiklerin kırılma sesiymiş. Ya bana dendi ki omzunu vurdu. Omzu kolundan kırık. Ben bacaklarımın havada olduğunu hissettim ve dedim ki yani bacaklarımı niye havada tutuyorsunuz? Dedim yüzü koyun yatıyordum. Bacaklarını havada tutmuyoruz dediler. Yerde duruyor dedi. Daha sonra ben kafamı çevirdim. Zaten kafamı çevirmemle daha da ciddi bir şeyler olmuş içeride. Yani kaptana şey söyledim. Abim dedim ayaklarının altına dedim bir şeyle anahtarla bir hareket ver. His var mı? Yaptım abi, yok dedi. Orada yıkılmıştım. Sadece ben yatın sahile yaklaştığını gördüm. Hatta Dilek teyzem yanımızdaydı. Dayım değil, dayımın yanında çalışan kaptan kullanıyordu. Yine dedi tapagaz geliyor dedi. Ne yapıyor bunlar böyle bu yatla diye teyzem yanımızda söyleniyordu. Meğer abim kaza geçirmiş. Yani annem babamlar bir şekilde teyzemle enişteme ulaştılar. Ondan sonra onlar da hemen tatillerini yarı kesip döndüler buraya. İşte orada haber gelince Okan servikalden kırığı var. Ben ayak kırığı zannettim. Hocam, eğer kolu ayağı kırık olsaydı hiç rahatını bozma, gelme, ben burada her şeyi hallederdim. Ama durum vahim, dön gel, mutlaka gel. Birisi bana dese ki o anda içeri girip senin boynun kırıldı bundan sonra yürüyemeyeceksin dese yok artık derdim yani kahkaha atardım ama hani durumun ciddiyetini gerçekten bilmiyordum. Ama hala daha bir kişi de gelip de işte şudur budur demiyor. Hani Okan yürüyemeyeceksin. Yani omuzdan aşağısı kütük gibi. Hiçbir şey hissetmiyor. Dedim ki bütün denizdeki kumları düşünün sahildeki. Bir deniz tanesi, kum tanesi kadar bize ümit verin. Var mı? 2 dünya bir araya gelse sözünüz ölmeyecek. Ve dedi, günde 15 dakika belki tekerlekli sandalyeye oturabilir. Bu fotoğraf bir akrabamızın düğününde çekildi. Okan'ın son ayakta resimlerinden bir tanesi bu. Eşim öğreniyor ne olduğunu, vehametinin, olayın. Melek dedi, Okan dedi, çok özür dilerim, kaza geçirmiş ve durum çok kötü. Belki de dedi, yatalak kalacakmış dedi, bu şekilde git. Orada yani Türkiye'de olsanız bisiklet bulursunuz, gelirsiniz. İnanın gecenin saat 8'inden ertesi gün 12'ye kadar kalkan uçak yok. Yani ciddi bir ameliyat geçirdik. İşte kalçadan doku nakli yapıldı falan. Annemler geldi bu arada. Uzun zamandır girmemiştim bu mevzuya.
Hastaneye girdik, hastane karman çorman. Yani bütün akrabalarımız orada, inanılmaz kötü bir ortam. Hemen Okan'ın yanına gittim. Başına traksiyon takmışlar ya. Anne, sakın kimseyi suçlamayın, ben kendim atladım dedi. Anneciğim dedim, kimi suçlayabiliriz ki, yani olmuş artık. Hiçbir şeye inanma anne dedi, ben düzeleceğim dedi, babam bana kızmasın dedi. Daha sonra annem geldi yanıma, babamla. Durumu bana anlattılar. Ablam geldi işte yanıma, sarıldı falan ama ben hareket edemiyorum tabii. Ya bir insanla kucaklaşmak acayip bir şey. Sarılmak çok önemli bir şey. Bir gün sabah ben hastaneye gittiğimde Okan dedi ki, anne bak bir şey göstereceğim sana. Çocuk bana bir şey gösteriyor ama görmüyorum. Ne olduğunu anlamıyorum. Serçe parmağını oynatmış. Çok, o kadar uğraşmış sabaha kadar. Parmak şöyle 1 milim oynuyor. Okan'ın azmi orada belliydi zaten. Yani sınır yok. Yürüyeceğim yani. Bu 2-2-4 ise bu işin sonu dedim bu. Fizyoterapistim geldi. Bilge Hanım. Ya kulakları çınlasın. Benim hayatımda çok önemli bir yeri var onun. Yani annemden, ablamdan bir farkı yok. Yeri geldi annem oldu, yeri geldi ablam oldu, arkadaşım oldu, dostum oldu, babam oldu. O derece yani. Okan çok ilgiliydi tedavilere, çok gayretliydi. Bir kere iyileşeceğine olan inancı tamdı. Ve kendisini destekleyen çok güzel bir ailesi vardı. Anne, baba, kardeşler ve yakın akrabalar olmak üzere. Ve biz o terapistimizin peşinden koştuk. Okan önde, terapistimiz arkasında, biz onun arkasında. Ne lazım? Biz desteğiz. Durmadan iteliyoruz. Yani benim için inanılmaz bir şeydi. Saniyelerle mücadele ediyordum. Hani 2 saniye ayakta duruyordum. Bayılıyordum. Tekrar oturuyordum. Bir işte alkış, kıyamet falan, falan, hadi 2 saniye, hadi 3'e çıkaralım. Tamam anne, biz bu işi yapacağız dedi. Hakikaten de Okan verdiği sözü fazlasıyla tuttu. Bir anneler gününde kalktı, yürüdü. Evet, kalktı, yürüdü. 14 saniye durdu Okan ayakta. Rekor. Ve bayıldı. Oyalamaya çalışıyorlar. İşte fotoğraf çekelim, işte oradan biri bağırıyor, şuradan işte dizleri tutalım, buradan kalçayı tutalım, fizyoterapistin boynumu tutuyor, işte oradan biri bir şey yapıyor. Hani böyle bir şamata gırgır gidiyor ama mevzumuz hep bir artı daha koymak üzerine. Hani bir taş daha, bir tuğla daha koymak üzerine. Hani tuğla bile olmasa bir kum tanesi koymak çok önemliydi bizim için. Okan'ın koşması lazım dedik. Neden? Hayatta koşturuyor Okan. Yürümemek işin sonu değil. Mesele hareketi kaybetmemek. Hem zihinsel, hem bedensel, hem inanç olarak. Hareket içinizde duracak, koşacak. O koştuğu zaman iş bitiyor. Her konuda böyle. Yine düşüyorum en derine, ama yaşıyorum en tepede. Yazıyorum kader ellerimle, asla bakmam geriye. Koşacaksan sen deleme, güç katacak her deneme. Motivasyonu perdeleme, devam imkansızı istemeye. Gözümün önünde bir film şeridi, yolumsa çok uzun. Hayatla tek handikap zirveye oynarım. Kendini sorgula, yeterli sebepler her zaman geçerli. Gerisi palavra, abrakadabra, elinde kalanlar değerli zamanlar. Sakince tavırlar, her şey yeteri kadar. Durma ve gazla, asla pes etme, koş sen. Engelleri kır, hiç korkma. Tüm tabuları yık, sen bakma. İnanırsan devrilir onlar. Gelecek tüm mutlu yarınlar, ama bugünüm hep sert oynar. Sana güç katacak biri varsa tut elimden, sakın ha bırakma. İzmir'de doğdum ben. Bir memur aile çocuğuyum. Çekirdek aile. Yaramaz bir çocuktum ben. Sürekli böyle koşturuyordum, kavga ediyordum ve boksör olmak istiyordum. Yani benim için imkansız, biraz daha üst sınırlarda. Mert inandığı zaman asla bırakmaz. Sonuna kadar devam eder ve o işin peşinden koşar. O yüzden aynı şekilde yarıştan önce de öyledir. Mert bir konsantre olur, düşünür.
yarışı nasıl yapacağını ve o yarışın nasıl geçeceğini kafasında planlar, o yarışı koşar. Tam milli takım seçmesinden önce düştüm ve köprücük kemiğim kırıktı ama o zamana kadar da hiç yarış kaybetmemiştim. O zamanki yönetime durumu bildirdim ve yarışa katılamayacağım ama şampiyona hazır olacağımı söyledim. Ama seçmeye katılmadan da beni milli takım olamayacaklarını bildirdiler. Ben de sadece tek kolla yüzerek milli takım seçmesine katıldım. Yüzmede geride çıktım ama bisiklet ve koşuda bu farkı kapatarak orada birinci olarak seçmeyi sonuçlandırdım ve milli takıma seçildim. Orada da hani Mert nasıl başarılı arasında dediklerinde bu sene Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olurum. Olimpiyat için de elimden geleni yaparım diye bir söz verdim. O sene de dediğimi yaptım. Balkan şampiyonu oldum. Mesleğim olarak seçtiğim triatlon branşında antrenörlüğü sürdürmeye başladım. Burada da birçok başarılı sporcu yetiştirdim. Kendi spor yaşamımı ikinci plana attım. Artık antrenör olarak devam etmek istedim. Şunu fark ettim, ben sporculuktan çok antrenörlükten keyif alıyorum. Yani insanların hayatına dokunmak, sporcuları daha başarılı hale getirmek bana çok daha büyük bir haz veriyor. 2016'da iş yerinde amcamın kızı geldi bir gün. Onlar bir özel eğitim okulu varmış. Bizim dükkana gelip yemek yiyeceklerdi pizza salonunda. Orada Mahmut diye bir arkadaşla tanıştık. Çok böyle hareketli bir adam. Spor akademisinden mezun falan. Mahmut dedi ki bir proje var Okan. Koşuyla alakalı dedi. Karşıyaka basketbol takımı bizim şehrimizde olacak Wings for Life yarışında biz tekerlekli sandalyeyle beraber koşabilir miyiz gibi bir proje geliştirdiler. Koşu nedir? Nasıl koşulur? Hani o arada kalktım hemen internette arıyorum. Maratonla ilgili şeyler çıkıyor. Maraton benim yapabileceğim bir şey değil çünkü maraton sandalyeleri konumlandırmada yani ben oturabileceğim bir durum değil. Tekerlekli sandalyeli o yılda 12 sporcuyla beraber antrenmanlar yaptık. Bu antrenmanların bir tanesinde de tabii Okan'la tanışmış olduk. Mert Hoca'yla biz bu yarışları bitirdik, bayağı katıldık, güzel dereceler elde ettik. O dedi hani 42 koşar mıyız? Koşarız dedim. Niye koşmayalım dedim, hani tutan yok ki bizi dedim yani koşamamız için. Tamam dedim, hazırlanalım koşalım hocam dedim, yani sorun değil, sen varsan her türlü dedim koşarım ben, sıkıntı yok, hani senin olduğun yerde her türlü koşarım dedim. Tamam dedi, o da gaza geldi, hazırlanmaya başladım. Yine düşüyorum en derine ama yaşıyorum en tepede. Yazıyorum kader ellerimle, asla bakmam geriye. Koşacaksan sen deleme, güç katacak her deneme. Motivasyonu perdeleme, devam imkansızı istemeye. Gözümün önünde bir film şeridi, yolumsa çok uzun. Hayatla tek handikap zirveye oynarım. Kendini sorgula, yeterli sebepler her zaman geçerli. Gerisi palavra, abrakadabra, elinde kalanlar değerli zamanlar. Sakince tavırlar, her şey yeteri kadar. Durma ve gazla, asla pes etme, koş sen. Engelleri kır, hiç korkma. Tüm tabuları yık sen, bakma. İnanırsan devrilir onlar. Gelecek tüm mutlu yarınlar, ama bugünüm hep sert oynar. Sana güç katacak biri var. Onu istedik. Koşumuza başladık. Evet, 18. kilometre. Okan acıkmaya başladı. Ama yarımızda ekstra yiyeceğimiz olacak yarış için. 42'den sonra ziyafet sırası Okan. Kaza geçirdikten sonra boynumu kırmadım. Ben kabuğumu kırdığıma inanıyorum. İyi ki de kırmışım. O kabuk kırıldıktan sonra gerçek beni öğrendim. Kendimi tanıdım. Yarın artık alkışlar mıyım yoksa sarılıp ağlar mıyım kendime? Ne bileyim. Ya da Mert Hoca'ya mı sarılırım? Nasıl bir duygu yoğunluğunda olurum bilmiyorum. Orada kendimi bekliyor olacağım. Umudum yarın ne ona ne bana kötü bir şey olmamasından yana. Hani yol beni nereye götürecek tam bilmiyorum.
hayalimiz bir maraton koşmaktı. Yani bir maraton koşmak zaten zorken Okan'la beraber bunu başarmak çok çok daha zor. Ama böyle bir hayal var ve bunu beraberce gerçekleştirmek istiyoruz. Yani mental olarak hazırlanması gereken bir şey. Çok zor bir süreç. Vallahi inanılmaz heyecanlıyım. Yani ilk defa bunu yapacağım. Yani yarım maraton koştuk. 42 bir yarım maraton daha istiyor. Hani 21'i gidiyorsun, bir 21 daha var. Hani sürpriz olacak benim için. Değilken. Evet. Ne yapıyorsun? Nasıl hissediyorsun? İyi, dinlendim. Güzel. İyi bakalım. Heyecan var. Suya çıkalım. İçine yiyecekleri Bu arada 17 dakika kaldı çıkalım. Muz falan alınacak mı? Alalım yanımızda olsun. Ters mi? Hatta şöyle koyalım. At hocam. Jelleri nereye koyayım hocam? En rahat nerede alırsın? Kufur çanta da olabilir. Arka cebe koy. Çıkacak bir yere koymamız lazım. Arka cebe direkt yığıyorum o zaman. Tamam, evet orası. Sandalyenin arka cebine. Evet. Ben de eşyalarımı buraya hazırlamıştım. Al bakalım. Çok defa kaybettik bu maçı kazanmak için güç bela. Kurtulup ne bedeller ödedik. Süt liman değildi fırtınalı denizli mürettebat. Tırsım inadına denedim hep ihtimaldir. Açık denizlerde alabora mantığım. Kurtarıcı bir can yeleği umutlarım tükenmez benim. Yine siz güç katan sevginizi esirgemeyin hiç. Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme. 42 kilometre ciddi bir rakam. Ama finişte kendimi bekliyor olacağım. 3, 2, 1 ve 42 kilometre. Sandalye hakimiyetini sağlayıp hem de hocamla beraber koşarken onunla senkronize olmak için kafamda tasarlıyorum birçok şeyi. Okan'ın ciddi bir skolyozu var ve bu pozisyonda olması onun için çok zorlayıcı bir durum. İşte sabah kalkıyor, mutlaka bununla ilgili çalışma yapıyor. Yatmadan önce mutlaka bununla ilgili çalışma yapıyor. Şimdi o böyle bir acıya katlanıyor ve bunu benim için yapıyor. Daha eğik pozisyon olup rüzgar direncini azaltmak için yapıyor. Ben şimdi o bana böyle bir şey sağlarken ben gidip orada yavaşlayayım gibi bir şey düşünmeme imkan yok. Bir de daha önceden koştuğumuz bir yol ama ilk 10,5 kilometreye kadar biliyorum. Ondan sonrasını bilmiyorum. Ondan sonrası sürprizdi.
Bağırdım hocam ben sandalyeyi tutamıyorum. Zemin çok bozuk. Lastik ıskalıyordu çünkü. Çok hızlı gidiyor. Hani ip de boşa çıkmıştı. Vücut sizlere oyun oynuyor. Bırak diye bu acıyı çekiyorsun gibi sizlere sinyaller veriyor. Ve gerçekten acı çekiyorsunuz bu arada. İşte o konsantremde ben hani onu düşünüyorum. Kas ağrılarım olacak. Nefes nefese kalacağım. Çok zorlandığım şeyler olacak. Her şey yoldayız. Her şey yolunda. Son altı. Çok güzeldi. Gel. Süpersin Dokan. Sağ ol hocam. Abi. Çok iyi. Sağ ol. Ben bunu bitti. Teşekkürler. Bir Red Bull çek ol. Çok iyidir hocam ya. Valla son artık her şeyi ortaya koyacağım. 2016'dan beri olan serüven. Müthiş. Okan'ın bir hayali. Benim bir hayalim. Onu gerçekleştirmek çok mutluluk verecek. Türkiye rekoru kırsam böyle hissetmem. Bu inanılmaz bir duygu. Hani anlatamıyorum şu an. O yüzden çok iyi hissediyorum kendimi. Yani şu an inan ki mutluluk bu, başka bir şey değil. Çok iyi hissediyorum. Aşkım ne yapıyorsun? İyiyim aşkım, sen ne yapıyorsun? İyi, bitti. Ya aslında bir 5 dakika falan oldu ama ancak toparlanıp arayabildim. Çantadaydı telefon. Bitirdiniz mi? Vaktinde mi bitirdiniz? Ya normalde 3,5 saat falan demiştik ama daha da altında bitirdik. 3 saatte falan bitti. Ama çok hızlı başladık, çok hızlı bitti. Gerçekten yorulduk ama yorgunluğa değdi. Hani bütün ekip sağ olsun yanımızdaydı, hiç bırakmadılar. Toyota, herkes burada. Yani herkes burada yani. Ama sen de buradasın, merak etme.
Hayalinin peşinden koş. Başlangıç yap. Pes etme. Elinden geldiğince çalış. Yapamasan da denedim dersin en azından. Ceviz kabuğu gibi insanın etrafı. Hani o kabuğu kırıp da adım attıktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Çok gizli engelliler var. Utanıyorlar, utanmayacaklar. Bakınız, utanmayacaklar. Çocukları meydana çıkaracaklar. Çünkü onların eksiği bizim eksiğimiz değil, onun da eksiği değil. Onların yaşama hakkı var. Nasıl Okan bir maratona gidip de tekerlekli sandalyesine basıyor da onlar da sokakta şıkır şıkır gezecekler. Biz saygı duyacağız. Nasıl öyle? Onların gezdikleri yeri bırakacağız. Rampalarını bırakacağız. Saygı öyle. O çocuk aktif olmazsa, çalışmazsa, hareket etmezse yok olur. İlk başta kendileriyle barışık olsunlar. Yani insanın eli de tutmuyor olabilir, ayağı da tutmuyor olabilir. Her şey olabilir. Engeli aşmak esasında kendi içinizde. İlkten kendinizle barışın. Arkasından hareket zaten barışıklıktan sonra geliyor. Start Impossible, 2021 Tokyo Olimpik ve Paralimpik Oyunları sponsoru Toyota tarafından başlatılan global bir proje. Bu projenin amacı mobilitenin sadece otomobiller aracılığıyla sağlanmadığına dikkat çekmek ve hareket kabiliyetinin herkes için eşit bir hak olduğunu anlatmak aslında. Ve biz aslında inanıyoruz ki özgürce hareket edebildiğimizde imkansız diye bir şey yoktur. Toyota kültüründe genci genbutsu yani yerinde incele diye bir felsefemiz var. Bu felsefe kapsamında yaptığımız ilk iş Okan ve Mert'in yarışlarını yerinde incelemek oldu. Yarışa nasıl hazırlandığını, yarış sırasında hareket kabiliyetlerini nelerin zorladığını, nasıl sınırlandırdığını detaylı olarak inceledik. Okan ve Mert'in yarışlarda en iyi performansı göstermesi için hafif ve sağlam bir sandalyeye ihtiyacı vardı. Bunun için iskeleti tamamen karbon fiberden oluşan bu sandalyeyi tercih ettik. Seçtiğimiz sandalye Okan'ın vücut ölçülerine özel şekilde imal edildi. Okan ve Mert'in yarışını izlerken fark ettik ki böyle uzun ve zorlu yarışlarda performansı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de tabii ki beslenme. Hem öne hem de arkaya 2 tane beslenme çantası monte ettik. İçlerine de elektrolit, jeller ve barlar koyduk. Olası bir lastik patlaması durumunda ön tarafta gördüğünüz karbondioksit tüpleri lastiği saniyeler içinde şişiriyor. Okan ve Mert'in hızlı bir şekilde yarışa devam etmesini sağlıyor. Okan ve Mert antrenmanlarını çoğu zaman trafiğe açık alanlarda gerçekleştiriyor. Diğer araçlar tarafından fark edilmeleri son derece önemli. Bu sebeple tekerlekli sandalyenin önüne ve arkasına akıllı ışıklar yerleştirdik. Aynı zamanda tekerlekli sandalyenin üzerinde bulunan yol bilgisayarı tarafından ışıklar kontrol edilebiliyor. Radar teknolojisi sayesinde arkadan gelen araçlar fark edilerek ideal güvenlik sağlanıyor. Okan, yol bilgisayarında yer alan hız, kat edilen mesafe, geçen süre gibi bilgileri anlık olarak görüntüleyip Mert'le paylaşabiliyor. Yarış esnasında Mert'in ihtiyaçlarını da gözlemleyerek yapmış olduğumuz geliştirme ile aradaki çekme ipinin daha sağlam ve esnemeyen bir yapıda olmasını sağladık. Aynı zamanda çekme kuvvetinden dolayı Mert'in belinde oluşabilecek sakatlanmaları önleyebilmek adına bel kemerinin altına ek bir bel koruma desteği sağlamış olduk. Bizler de yol boyunca heyecanlıydık. Bizim de bazı tahminlerimiz var ama merakla bekliyoruz tabii ki. Eminiz. O zaman gelsin mi sandalye? Gelsin tabii. Bomba bir şey olmuş. Süper. Hocam bu uçmuş. Tamam. Hava tüpleri tamam, lastik patlarsa anında, ışıklarımız tamam. Acayip iyi olmuş. Jel için arkaya eğilmek yok artık. Vay. Bir de full karbon malzeme sanırım var. Evet. Deneyelim hemen. Bence hocam. Hemen deniyoruz. Süper. Mükemmel. Abi bundan önceki sandalyede 3 saat 11 dakikada bitirmiştik. Evet. Eğer yarışta bu sandalye olsaydı 3 saat altındaydık. Çünkü karbon şasi çok daha hafif. Senin ağırlığını çok daha az hissediyorum. Evet. Diğer şey de jantlar çok daha kaliteli. O yüzden rummanları da yeni olduğu için çok iyi gidiyor. Evet. Hani ben bu sandalyelere yeni rekorları bekliyorum. Handrim'in kauçuk olması sandalyenin tutma ve itme
gücünü daha arttırmış hocam. Ve bana çok daha fazla destek olabileceksin. Daha fazla destek oluyorum yokuşlarda özellikle. O zaman yeni yarışlar, yeni hedefler. Yeni, evet. Bence direkt başlayalım. Başlayalım. Hedefler belirlemenin, bu hedefler doğrultusunda harekete geçmenin bizlere kazandırdığı en güzel şey işte bu aile ortamı ve bu mutluluk. Çünkü bu hedeflerimizi başardığımız zaman aldığımız huzur hiçbir şeyde yok hakikaten de. Beni de götüreceksin bundan sonra değil mi? Tüm yarışlarımıza götüreceğim. İki azimli ve güzel insanın imkansızı başardığına biz bu yarışta gördük, ortak olduk, destek verdik ailece. İnşallah daha nice imkansızları başarırlar. Ben Ada, babamı çok seviyorum. Bir kere sevgililer gününde koşmuştuk beraber. Dans edeceğiz değil mi baba? Evet, edeceğiz babacığım. Her zaman. Hayat çok uzun bir yol. Tümsekleri var, çukurları var. Biz Okan'la çok büyük bir çukura düştüğümüzü zannettik. Fakat bir baktık ki zirveye doğru tırmanıyoruz. Bu insanın zekasında, beynindeki büyük bir inat, gurur ve azamettir. Okan'la bunu yakaladık. Bütün engellilerin ümitlerini kaybetmeden, hareketlerini kaybetmeden sonuna kadar mücadele etmesini diliyorum. Bütün engellilere selam ediyorum. 26 sene önce bir umutsuzluğa kapıldığımı düşündüm bir ara. Ama içimde her zaman bir ışık vardı. Bir şeyleri başaracağıma dair. Bu ışığı hiç kaybetmedim. Ben kendi imkansızımı yarattım. Ama bu imkansızı yaratırken yanımda hep ailem vardı, sevdiklerim vardı, beni seven insanlar vardı. Onların her zaman desteğini hissettim, hiç bırakmadılar. Her çıktığımız yolda ayrı bir imkansızı başardım onlarla birlikte. İmkansızı başarmak için beklemeyin, o yola çıkın. O yol size soru sormayacak, bir yere götürecek. Ama götürdüğü yer en zirve olacak. O gideceğiniz yer işte böyle bir yer olacak. Yine düşüyorum en derine, ama yaşıyorum en tepede. Yazıyorum kader ellerimle, asla bakmam geriye. Koşacaksan sen deleme, güç katacak her deneme. Motivasyonu perdeleme, devam imkansızı istemeye. Gözümün önünde bir film şeridi, yolumsa çok uzun. Hayatla tek handikap zirveye oynarım. Kendini sorgula, yeterli sebepler her zaman geçerli. Gerisi palavra, abrakadabra, elinde kalanlar değerli zamanlar. Sakince tavırlar, her şey yeteri kadar. Durma ve gazla, asla pes etme, koş sen. Engelleri kır, hiç korkma. Tüm tabuları yık sen, bakma. İnanırsan devrilir onlar. Gelecek tüm mutlu yarınlar, ama bugünüm hep sert oynar. Sana güç katacak biri varsa tut elimden, sakın ha bırakma. Yolun uzun, dolu tuzak, bir zorlarsa bin katar. Yolumuzun sonu zafer, gururludur alnımdaki ter. Yakına gel ve bu sefer durmak yok, durmak yok. Hareket et ve bu sefer durmak yok, hiç durmak yok. Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme. Devrilmez, ayakta durur yerinde. İraden can bulur yeniden. Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme. Devrilmez, ayakta durur yerinde. İraden can bulur yeniden. Çok defa kaybettik bu maçı, kazanmak için güç bela. Kurtulup ne bedeller ödedik. Süt liman değildi, fırtınalı denizim mürettebat. Hırsım inadına denedim hep ihtimaldir. Açık denizlerde alabora mantığım. Kurtarıcı bir can yeleği, umutlarım tükenmez benim. Yine siz güç katan sevginizi esirgemeyin. Başarmak, savaşmak senin elinde.
Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme. Devrilmez, ayakta durur yerinde. İraden can bulur yeniden. Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün